Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda otostop dostu şehirleri kendimce sıralayayım dedim. O kadar gezdik, bir sıralama yapalım bakalım. Sıralamayı da şöyle yapıyorum. Hani bir şehirde ne kadar beklediğim, ne kadar arabanın aldığı dışında o şehirde alan kişinin nereli olduğuna da bakıyorum. Zaten ilk otostopta muhabbet nerelisin olduğu için çoğu alan kişinin nereli olduğunu biliyorum. Ondan hani ön plana çıkan şehirler var. Hangileri daha çok aldığına göre bir sıralama yapayım dedim. Hani adam İstanbul'da alıyor beni ama normalde Sivas'ta filan. Onları da dikkate alaraktan bir sıralama yaptık bakalım. Sıralamaya geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman gelelim sıralamaya. Listemizin 10. sırasında çayıyla meşhur Rize var. Rize'yi niye 10. sıraya attım? Çünkü Rize'nin içerisinde çok araba bekledim, yürüdüm filan ama başka şehirdeki Rizeliler arabalarını sürekli aldılar. Ve uzun yollara denk geldik hani Rizelilerle sürekli. En az herhalde mesafe kat ettiğim Rizeli ile bile 80 kilometre mesafe kat etmişizdir. Sohbetleri iyi, güzel, sarıyor yolculuk onlarla. O yüzden listenin 10. sırasına onları aldım. Gelelim listemizin 9. sırasına. Trafikte her an ne yapacakları belli olmayan 55 numara Samsun. Samsunlular harbiden arabayı çok hızlı kullanıyor. Kuralları pek iplemiyorlar. Aceleniz varsa güzel oluyor, o ayrı mesele. Sürekli bir yarış halindeler öteki arabalarla. Hani gece vakti bir tane arabaya denk gelmiştim. Kardeşim baklava almaya çıktık diye diyorlardı. Ama hani öyle bir sürüyorlardı ki arabayı. Ömrümde gördüğüm en çılgın baklava kriziydi herhalde. Samsun'da bekleme süresi Rize'ye göre daha az olduğu için Samsun'u 9. sıraya attım. Listemizin 8. sırasına geldiğimizde ise Türkiye'nin en doğusuna gidiyoruz. Kars. Kars'ta uzun süre beklediğimi pek hatırlamıyorum. Sadece hani şöyle uzayabiliyor bazen. Bazı yerler ıssız oluyor Kars'ta. Pek araba geçmiyor. Oralarda biraz bekleyebilirsiniz. Onun dışında hani böyle arabanın çok geçtiği yerlerde genel bekletmiyorlar, alıyorlar. Hatta Kars dışında Kars'ın civarı şehirlerde de çoğunlukla Karslılar alıyor arabaya. Orada Kars'ta Ermenistan sınırındaki Ani Antik Kenti'ne kadar gittim. Listemizin 7. sırasında ise başkent Ankara var. Başkent Ankara'nın belli yerlerinde biraz bekletse de çok hemen direkt alınan yerleri de var. Özellikle ilçelere falan gidecekseniz çok net araba bulunuyor. Hatta sizin için yolunu uzatan insan da çok. Sizin nereye gideceğinize bakıyorlar. Ona göre götürmeye çalışıyorlar. Ya da ne götürebileceği en yakın yere bir tık daha yollarını uzatıyorlar. Hani 40 kilometre falan yolunu uzatan bile denk geldi bize. Öyle güzel. Bundan dolayı Ankara'ya ekledik listeye. Listemizin 6. sırasına geldiğimizde ise dondurmasıyla ünlü şehrimiz Kahramanmaraş'ı görüyoruz. Kahramanmaraş'ta araca otostopçu değil bildiğim misafir alıyorlar. Size misafirmişsiniz gibi davranıyorlar. Şuradan şuraya götürelimden ziyade ne kadar yardımcı olabilirlerse olmaya çalışıyorlar. Size yer önerilerinden tut da hani vaktimiz olsa biz oraya götürürdük deyip getirebilecekleri yere kadar götürüyorlar. Onun dışında bir şey ısmarlama konusunda ısrarcılar. Araba dinlerken falan numaranızı alıyorlar. Şehirde olduğunuz sürece size yardım etme şeyindeler, çabasındalar sürekli. Hani şehre yerli bir turist değil de cidden misafirmişsiniz gibi oluyor. Sadece Kahramanmaraş'ın içindeki kişiler böyle değil. Kahramanmaraş dışındaki Kahramanmaraşlılar da aynı bu şekilde. Hani denk geldiklerimiz hep öyleydi. Kahramanmaraş güzeldir. 5. sıraya geldiğimizde ise 61 plaka numarasıyla Trabzon. Trabzon'u belki ilk 3'e bile sokabilirdik ama Trabzon'un şehri içerisinde çok fazla bekliyorsunuz. Araba bulma süresi uzun sürüyor harbiden. O yüzden hani ilk 5'e soktum. İlk 5'e girme sebebi de çok fazla Trabzonluyla yolculuk yaptık. Başka şehirdeki Trabzonlular sürekli alıyor böyle. Alakasız şehirlerde bile Trabzonlular denk geliyor. Trabzonlularla uzun yollar yaptığımız için Trabzon'u ilk 5'e soktum. 4 numara üniversiteyi de okuduğum şehir olan Bursa. Bursa'da bir sürü rota yaptım. İlçelerine gittim, köylerine gittim. Bir sürü yerine gittim. Ve bunların çoğunu otostopla yaptım. Gayet hani otostopla alınıyor. Şehir merkezinden de alıyorlar. İlçelerine giderken de alıyorlar. Otostop konusunda iyi bir şehir. O yüzden 4. sıraya Bursa'yı koydum. Bursa dışındaki Bursalılar da hani çok denk geldi otostopta. Yardımcı oldular, götürmeye çalıştılar götürebildikleri yere kadar. O yüzden bence 4. sıraya hak ettiğini düşünüyorum. İlk 3 şehrimize gelmeden önce video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayalım videomuzu. Gelelim 3. şehrimize. 3. sıraya İzmir'i koydum.
Gerek İzmirlilerin tavırları olsun, gerek çoğunun otostop geçmiş olsun, hem muhabbet sarıyor, hem size yardımcı olmaya çalışıyorlar, yolunu değiştiriyorlar, uzatıyorlar filan. Hani her alan İzmirli neredeyse bunu yaptı. Ekstradan yolunu uzattı. Çok yardımcı oldular bu konuda. Duramayacak olanı bile el işaretleriyle anlatıyor. Hani böyle ya yakına gideceğim ya da hani döneceğim buradan ya da hani arabanın dolu olduğunu belirten işaretler yapıyor. Öyle bir açıklama yapma gereği de duyuyorlar kendilerince. O yüzden İzmir 3. sıra. 2. sıraya geldiğimizde ise yine misafirperverliğiyle ünlü bir şehrimiz olan Diyarbakır. Diyarbakır'da harbiden 6-7 dakika bile beklediğim olmuş mudur bilmiyorum yani otostop. Elinizi attığınızda duruyorlar. Onun dışında misafirperverlikleri zaten çok yüksek. Sırt çantasıyla şehirde gezdiğinizde falan böyle çağırıyorlar, ediyorlar. Çay may ısmarlamaya çalışıyorlar. Çay için oturduğunda da sofra donatıyorlar falan. Onun dışında zaten hani elini attın mı hiç aralıksız alıyorlar yani. Çok kısa süre bekliyorsunuz. İlla duruyor birisi, hani aile bile olsa içinde, arabada dolu bile olsa bir şekilde bir yer açıp alıyorlar sizi, yolda bırakmıyorlar hiçbir şekilde. Diyarbakır şehrinin dışındaki Diyarbakırlılar da böyle alıyor. O yüzden 2. sırayı hak ettiğini düşünüyorum. Ve gelelim listemizin zirvesine. Ben listenin zirvesine Eskişehir'i koydum. Eskişehir'in içini saymıyorum bile. Başka şehirlerde 26 plakayı gördüğünüzde yüksek ihtimal duracaktır. Eskiden ne otostop çekerdim muhabbetler eşliğinde güzel bir yolculuk sizi bekliyor demektir. Benim otostop listem bu şekilde. Bazı şehirleri kısa geçtim tekrara düşmesin sürekli diye. Hani siz de şu şehri ekleyebilirdin ya da bu şehri çıkartabilirsin gibi şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim otostop listem bu şekilde diye kendi listenizde paylaşabilirsiniz. Daha fazla video için takipte kalmayı unutmayalım.